Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz kanalıma. Beraberce bir bluz öreceğiz. Asimetrik askılı bir bluz öreceğiz bu videoda. Sizler de yapmak isterseniz videonun tamamını izlemeniz yeterli olacak. Böyle mümkün oldukça salaş, üstümüzde yazın böyle efil efil durabilecek tatlı bir şey yapıyorum. Asimetrik olacak biraz da. Kullandığım ipler Alize Cotton Gold'un Batini 41-49'unu kullanıyorum. Kar topunun da K727'sini kullanıyorum. İki parçasını iki farklı çalışmayı düşündüm. Bir parçasını Alize Cotton Gold'un Bati ile tamamladım. Diğer parçasını ise kar topunun bu mürdümüyle çalışacağım. Ve önlü arkalı farklı olarak tamamlayacağım bu bluzu. Sizlere nasıl olduğunu şimdi göstermek istiyorum. Bu arada 3.25 milim tığ ile örmeye devam ediyorum. Şöyle hemen iplerimi kenara aldıktan sonra şöyle bir bakın, asimetrisini görün istediğim için de şöyle biraz yukarı çektim. Asimetrik bir parça. Şimdi bu parçadan bir tane daha oluşturacağım. Bu iple birlikte beraberce örmeye başlayacağız. İlk olarak tabii ki şuradan örmeye başlıyoruz. Standart gorgeous motifimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra olarak gayet normal. Hani hiç farklı değil. Her zaman ördüğümüz gibi 5 sırasını öreceğim. Sadece buradaki tek farkım şu. Diğer gösterdiğim videolara göre kullandığım her bir trabzan ikili değil, 3 kere de çıktığım trabzanlar olacak. Yine bir kere dolayacağım ama 2 kere de çıkacağım. Birlikte başlamak istiyorum sizlerle. Gorgeous motifimizi sihirli halkamı örerek başlıyorum. Sihirli halkamın içinden hemen bir ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra bir zincirimi çektikten sonra yükseliyorum. Tığ etrafında döndürüyorum. Her zamankine göre bir tık daha uzun yükseldim. Çünkü trabzanlarım ikili değil, üçlü olacak. Arkasından da dolandırdıktan sonra tığımın üstünde bu iki tane ilmeği birlikte bekletiyorum. Geldim hemen yanına. Bir kere dolamıştım. 1, 2 ve 3 kere de tamamlayarak ilk bademimi ördüm. Parmağımdan çıkartıp örmeye devam edeceğim. 1, 2 zincirim var. 1, 2 çıktım. 1, 2, üçüncü de hepsini bir çıktım. Arada yine 2 zincirim var. 1, 2, 1, 2 hepsini bir çıktım. 2 zincir. 1, 2, 1, 2. Bunu 8 adede tamamlayıp geliyorum. Şimdi bu sayıyı 2, 4, 6, 8'e tamamladım. 8 tane ikili, üçlü trabzanlardan oluşan bademlerimi ördüm. Arada 2 zincirle ortasını da iyicene sıkıştırdım. Siz bunu örerken bademlerinizi 3 kere de çıkarken arada bir potluk oluşuyor, düzgün düşmüyorsa aradaki zincir sayınızı 2'den 3'e çıkartabilirsiniz. Bir de öyle denemeniz mümkün. Bir üst sırada da aynı şeyi, yani size örerken zaten onu anlatacağım. Şimdi burada eğer bunu kesip başka renge geçecek olsaydım 1-2 zincirimi çekip bunun tepesine batıp kesecektim. Ama ben aynı renkle devam edip üste çıkacağım için burada bir zincir çekiyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıp buradaki ilk ördüğüm grubun tepesine batarken şu arkadaki ipi de alıp tığımın üstüne koyuyorum. Onu gizleyeceğim. Ve burada şimdi tekrar baştan yapalım, kaçtı. Aldım tığımın üstüne, battım. İpi de aldım arkadan. İlmeğimi çıkarttım. Ve bu üçünün içinden bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekince yükseliyorum. Etrafımda döndürüp arkasından da ipimi alıyorum. Tığımda bekletiyorum badem öreceğim için. Hemen yanına batıp 1,
2 ve üçüncü de hepsini bir topluyorum. Arada 2 zincirim var. Tekrar geldim buraya. 1, 2. Tığımda tutuyorum. 1, 2. Şimdi hepsini bir topluyorum. Arada 2 zincir. Aynı boşluğun içine yine öreceğim. 2 kere de çıktım. Tığımda tutuyorum. Yine 2 kere de çıktım. Üçüncüyü hepsini birden çıkıyorum. 2 zincir. Her boşluğun içine aynı işlemi yapacağım. Toplamda 16 tane 3 kere de çıkılmış trabzanlarımla oluşan bademlerim olacak. Arada 2 zincir. Evet, aynı şekilde bir altta da dediğim gibi burada da bir kasma, motifin şeklinde bir bozulma hissederseniz burada da aradaki zincirlerinizi 2'den 3'e çıkartabilirsiniz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp geleyim. Burada başladığım boşluğun içine tek örmüştüm bademi. 2 zincirimi ördüm. Onun içine de örüyorum ikili grubumu. 3 kere de çıktığım trabzanlarla. Yine başka renge geçseydim 2 zincirimi çekip tamamlayacaktım ama şimdi burada hiç zincir çekmiyorum bakın. Hiç zincir çekmeden tığımın üstüne ip alıyorum. Çünkü buraya tekli bir grup öreceğim. Buradaki de ördüğüm grubun ilk tepesine batıp yine aynı şekilde arasından ilmek çıkartıp 3 ilmeğin içinden de tek ilmek alıyorum. Bir zincir çekip yükseliyorum, etrafında döndür. Hemen arkadan dolandır. Yanına bu defa 2 tane 3 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Ve bu sefer bütün tığdaki ilmekleri bir topluyorum. 3 de zincirimi çekeceğim. Hemen yanına geldim. Yine aynısını yapacağım. Yani her boşluğun içine bu gruplarımı üçerli halinde örüyorum. Araya da 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir alt sırada zincirleriyle oturtamayanlar, motifleri kasılanlar burada da zincir sayısını, aradaki zincir sayısını 3'ten 4'e çıkartabilirler. Bunu da belirtmek isterim şimdi. Ve aynen bu şekilde bu sırayı tamamlayıp geliyorum. 3 zincir, 3'lü gruplar halinde üçlü trabzanlarım, 3 kere de çıktığım trabzanlarımla. Üçüncü sıranın da sonuna geldim. Şimdi burada da gene kapatmıyorum. Yine bir zincir çekip tığımın üstüne ip alıyorum. Bu üçlü grubun tepesine batıp aradan ipimi kaydırıyorum. Çıkarttıktan sonra arasından ilmeğimi çıkartıp şimdi ne yapıyorum artık? Motifi kare yapma sırasındayım. Buradaki kare yaparken de şimdi önce bir zincir çektim. Bunu bayağı bir uzun çalışacağım. Etrafında döndürdüm. Arkasından geçirdim. Hemen içinden de geçirip ilk trabzanımı ördüm. Yanına tığımın üstüne 2 kere de ip dolayıp 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Tığıma 2 kere dolayıp 3 kere de çıkıyorum. Bakın. Şöyle bir tane üçlü grubu ördüm. Hemen yana geçerken bir zincir çekiyorum. Yanına 3 kere de çıktım ama bir kere doladım. 1, 2, 3. Bir kere doluyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 trabzanlarımı örüyorum. Bir zincir çektim. Hemen onun yanındakine de normal ikili trabzanımı örüyorum. Sonra tekrar sırasıyla bir kere dolayıp bir zincirimi çekeyim. Bir kere dolayıp 3 kere de çıktım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tekrar bir zincir çekiyorum ve tığımın üstüne ipimi 2 kere doladım. Çünkü buraya diğer köşeye geldim. 1,
2, 3 kere de çıktım. 2 tane daha aynen yapıyorum. Üç de zincirimi çekeceğim. 2 kere daha doladım. Aynı köşenin içine diğer üçlü grubumu öreceğim. Ve yine sırasıyla bu kenarda yaptığımı yine bir zincirimi çektim. Bu kenarda da yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir zincir. 1, 2, 3. İşte böyle motifi kare yapıp geleyim. Bu ilk başladığım köşeye geldim. Oraya diğer üçlü grubu yapacağım için tığımın üstüne ipimi 2 kere doladım. 1, 2, 3 kere de çıkarak 3'e tamamlıyorum. Ve artık motifin etrafını tam dolaşmamızın vakti bitti. Şimdi artık sadece iki kenarıyla motifi büyütüp asimetrisi bozuk bir parça, asimetrik bir parça, yani simetrisi bozuk bir parça öreceğiz. Bunun için de böyle gidip geleceğim. Göreceğiz şimdi nasıl gidip geldiğimi. İlk olarak yukarıya çıkayım. Tığımın bir zincir çektikten sonra tığımın üstüne ipimi aldım. İlk ördüğüm trabzanın tepesine batıp arasından çıkardım. Ve şimdi bir zincir çekiyorum, yükseliyorum, etrafında döndürüyorum, arkasından geçirdim, ördüm. Hemen yanına bir kere dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanlar. Yani bütün bluzun tamamında trabzanlarımı bu şekilde kullanacağım. 1, 2, 3, arada bir zincirle boşluğa geldim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, arada bir zincir. 1, 2, 3. Burada yalnız bir tane yapmışım. Bakar mısınız? Hemen fark ettim. Onu düzeltip devam edeyim. Köşeye kadar bu şekilde devam ediyorum. Boşlukların içine 3 tane arada bir zincirle köşeye geldiğimizde beraber dönelim. Köşeye geldiğimde yine aynen köşenin içine bir kere dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanlarımı örüyorum. Arada 3 zincir. Sonra normal arada bir zincirimi çekiyorum. Diğer kenara kadar da aynı şekilde geleyim. Yani buraya kadar öreceğim sadece. Buraya kadar örüp geliyorum. Bu kenarın da sonuna geldim. Tığımın üstüne 2 tane ipimi aldım. Hemen bu köşenin içine gelip ilk uzun üçlü trabzanlarla grubumu örmüştüm. Şimdi buraya diğer grubu da tamamlıyorum. Ve yine 3 zincir çekip kapamıyorum tabii ki. Bir üst sıraya geçeceğim. Bunun için bir zincir çektim. Tığımın üstüne de ipimi aldım. Bu ilk ördüğüm bacağın tepesine batıp arasından ilmeğimi çıkardım. Üçünü beraber arasından bir ilmek geçirdim. Bir zincir çektikten sonra yükseldim. Etrafında döndürdüm. Arkasından da geçirip ördüm. Ve hemen yanına üstüne bir kere alıp 3 kere de çıktım. Bakın, bir alıyorum. 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3. 2 trabzanı daha yanına örüp 3'e tamamladım. Arada bir zincirim var. Bundan sonra her boşluğun içine bir dolayıp 3 kere de çıktım.
trabzanlarımı öreceğim. Bu sırada etrafını tam tur dönüyorum şu anda yine. Bakın 1, 2, 3 de çıktım. Bir zincir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 kereye tamamlıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arada bir zincir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arada bir zincir. Buradaki kenara geldiğimde de yine 3 kere de çıktığım 3 taneyi ilk olarak yapıyorum. Sonra burada da aradaki zincirim köşelerde 3. Ve diğer 3 taneden oluşan grubumu örüyorum. Bütün motifin etrafını aynı şekilde dolaşıp geleyim bir sıra daha. Başladığım noktaya geldim. Burada bir zincirimi çektim. Şimdi bu köşenin içine diğer üçlü grubu da örüyorum. Ve buraya geldiğimden itibaren artık bu parçanın 4 kenarını ördüğüm an bitti. Bundan sonra 2 kenarı ile devam edeceğim. 2 kenarını örerek büyüyeceğim sadece. Bunun için de şöyle hemen yine yukarı çıkmam gerekiyor. Yani burada yukarı çıkacağım için bu kenar ve bu kenar büyüyerek parçamız asimetrik parçamız oluşacak. Bir zincir çektim. Buradaki ilk trabzanın tepesine battım. İlmek çıkartıp üçünün de içinden bir ilmek çıkarttım. Hemen bir zincir çekip yükseldim. Etrafında döndürdüm. Arkasından dolandırıp ilk trabzanımı ördüm. Yanına hemen 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Arada bir zincirim var. Onun yanına hemen geçiyorum. 3 tane daha aynısından örüyorum. Hep aynı. Bundan böyle bütün parçada öreceğim şey aynı. Arada bir zincirle köşede 3 zincir olacak. Şimdi köşeye kadar geleyim bu mantıkla. Bir zincirimi çektim. Şimdi köşedeyim. Köşenin içine de 3 tane ilk olarak grubumu örüyorum. Arada 3 tane de zincirim var. Yine geliyorum. Yine 3 kere de çıktığım trabzanlardan 3 tane örüyorum. Hiçbir farkı yok. Bütün parça boyunca aynı şekilde ilerleyecek. Arada bir zincir. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örüp geleyim. Bir üste nasıl çıktığımızı size göstereyim. Şimdi ikinci kenarında sonuna geldim. Buraya hatta ilmek belirleyicileri taktım. Böylece ne devam edeceğim belli olsun diye. Köşeye geldim. Burada bir zincir çekerek geleyim. 3 taneyi bu köşenin içine örüyorum. Sonrasında da bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından geçirip ilk trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Döndürdükten sonra bu boşluğun içine gelip 3 tane trabzanımı örüyorum. Tabii ki arada bir zincirim ile. Her boşluğun içine 3 tane trabzanım, 3 kere de çıktığım arada bir zincir. Köşede de burada yaptığımın aynısını yapacağım. Ve buraya kadar geleceğim. Buraya nasıl tamamladığımı göstereceğim sonda. Burada da sıranın sonuna geldim. Şimdi bunun üstüne önce bir zincir çekip tığımın üstüne ipimi aldıktan sonra ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp yine
3 kere de çıktım. Trabzanımı öreceğim. Burayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi üste çıkışımız ise yine aynı. Bir taneyi ördüm. Hemen 3'e tamamlamak için yanındaki boşluğun içine 2 tane daha örüyorum. Arada bir zincirim var. Buradaki üçlü grubu oluşturdum. Yine boşlukların içine 3 tane grubumu örüp arada bir zincir, köşede yine aynı. Bütün parça boyunca mantık hep aynı olacak. Sona geleyim. Tekrardan tamamlayıp bir üste çıkmayı görelim. Parçanın içindeki bütün teknikleri de göstermiş olacağım. Sonra kaç sırada örüp tamamladığımı söyleyeceğim size. Burada da sona gelince şuradaki boşluğun içine hemen 3 taneyi örüyorum. Sonra bu sırayı tamamlayıp hemen bir üste çıkacağım için bir zincir çekip döndürüyorum. Hemen arkasında döndürüp bir zincir çekiyorum. Çünkü şuradaki boşluğa gelmem gerekiyor. Onun içine de 3 taneyi öreceğim. İşte bütün mantığım bu. Bütün parçayı bu şekilde tamamlayacağım. Kaç sıra öreceğimizi şimdi size göstereceğim. Hemen şunu da ördükten sonra parçayı yatırıyorum. Ön yüzünden yatıralım. Şöyle şu ilmek belirleyicilerin üstünden sayıyorum. Yani motifi tam kare olduğu yeri saymıyorum. Tam kare olan yer bitiyor. İki kenarını örmeye başladığım alanı sayacağım. 1, 2, 3, 4'e başlamışım. Yani tam olarak 3 kere örmüşüm. Bunu 31 defa tekrarlayacağım. 31. sıra bittikten sonra artık diğer işleme beraberce geçeceğiz. Ben o şekilde bu parçayı tamamlayıp geleyim. Morla başladığım parçayı da diğeri gibi ördüm ve şimdi diğerindeki yaptığım işlemi mor parçama yapmaya geldi sıra. Şöyle söylemem gerekiyor ki 31 tane etrafını, parçanın ufak motifin etrafını geçtikten sonra 3 sırada yukarıya doğru, yani tam kaldığım yerde üste doğru 1 2 3 sıra öreceğim. Tam bu parçada yaptığım gibi göstermem gerekirse. Etrafını iki kenarlı gidip geldikten sonra 3 sıra yukarıya doğru örüyorum. Şimdi bunda da aynısını yapacağım. 3 sıra nasıl öreceğim? Hemen onu göstereceğim size. 3 sırayı da ördükten sonra parçaların ölçüsünü vereceğim. Burada kalmıştım tam olarak. Aynen gene yükseliyorum. Etrafımda döndürüp arkasından geçirdikten sonra bir trabzan örüp bir zincir çekiyorum ve arkasını döndürüp örmeye başlıyorum. Bu benim ilk sıram. Bu defa dediğim gibi sadece bir kenarı öreceğiz. Bu bizim omuz kısmımıza gelen kenar olacak. Son sırasını örerken bunun, diğerini 3 sırayı örüp bitirdim ama bunun son sırasını örerken artık diğer parçayla da birleşeceğim. Tabii ki nasıl birleştiğimi de size göstereceğim. Aynı diğer tarafta yaptığım gibi, hiçbir farkı yok etrafını geçerken kenardan. Şimdi bunu başladım ya böyle. Böyle geleceğim. Üstüne 2'yi geleceğim. 3'e geldiğimde de birleşme işlemine geçeceğiz. 2 sırasını ördüm. Şimdi 3'ü de tamamlayacağım ama 3'ü tamamlarken normalde arkayla birleştireceğimi söylemiştim. Oysa ki bu tam şu kenarda kalacak motifli kısmı üst üste getirmek istiyorum. Birinin, yani ikisi de ters yüzü bakarak üst üste olacak. Bu şekilde olduğumu da ters yönde kaldığımdan örerken ekleme yapamıyorum, birleşme yapamıyorum iki parçayı. Şimdi üçü de öreceğim. Ördükten sonra arka parçayla birlikte birleşeceğim. Orayı da nasıl birleştiğimi size göstereceğim. Ancak şunu söylemek isterim ki bu parçaları asimetrik oldukları için çok fazla kolay değil ölçülerini almak. Ortalama bir yerden ölçü aldığımda 57 santim uzunluğu, 50 santim de
yine ortalama alıyorum. Çünkü açılan bir parça. Şöyle ortalarda 50 santim diyebilirim. Siz de bu ölçüleri üstümde görerek değerlendirebilirsiniz. O zaman şimdi ben 3. sırasını da öreyim. Parçanın o işlemini tamamlayıp birleştirmeye geçelim. 3. sırasını bitirdikten sonra ikisinin de ön yüzleri çevirdiğimde bana bakıyor, ters yüzleri içe bakıyor şekilde birleştireceğim, pardon, üst üste koydum. Şimdi ilk yapacağım şey şöyle ki ilk buradan bunu ama bir tarafını kalın birleştirirken bir tarafını daha ince birleştireceğim. Şöyle burası minik bir tutturacağım yer olacak. Burası da daha kalınca tutturacağım yer olacak. Sonra buraya başka bir askı çalışması yapacağım. Beraberce yapacağız zaten. Şimdi burada minik bir tutturma yapacağım. Onu nasıl yapıyorum hemen? Artık bu morla değil de batik ipimle birleştirmeyi yapmak istiyorum. Bunun için de yukarıdan minnoş şöyle ne kadar buradan yapacağım? Şimdi burası benim daha ince, burası daha kalın yapacağım yer. Burayı kalın, burayı ince yapacağım. Yani asimetride uzun olan yeri kalın, kısa olan yeri de ince birleştireceğim. Şurada yani minik bir tutturma yapacağım. Hemen bir ilmeğimi çıkartayım. Şöyle parçayı alıyorum. İkisinin de iç yüzlerindeki trabzanlara batıyorum. Trabzanların iç dişine batıyorum ve arasından geçirip ilk olarak burada bir sık iğnemi örüyorum. Pardon, bunun ilk başında yanlış yerden batmışım. Şu beni yanıltmış. Bakın, ilk trabzanım bu. Bunun içine batacağım. İlk trabzanların içine, sonra bunun da içine batıyorum ve ilk ördüğümde şöyle bir sık iğneyle tutturayım, sonra kaydırmaya devam edeceğim. Tekrardan içine batıyorum. Burada da içini buluyorum, iç dişini. Sonra şu orta kısma da gelip şöyle buraya da bir sık iğne örüyorum, sıkıştırıyorum. Yani burayı şöyle bir tutturuyorum güzelce omuzdan. Sıkıştırdıktan sonra da ipimi kesiyorum. Minnoş bir tutturma yaptım omuzda. Bu ipleri de içe alırım, birazdan gizlerim. Şimdi buraya geldiğimde ise ne kadar alanda birleştirme yapmak istediğime bir bakacağım. Şöyle bir 1, 2, 3, 4 diye sayayım. Hatta bakayım, şöyle bir tutturup deneyeyim hangisiyle güzel olacak diye. Ne kadar kalınlıkta güzel olacak diye. Üzerimde deneyerek istediğim kadar genişliği buldum. Şöyle olsun istiyorum. Yani 4 kutucukla birleşmek istiyorum. Tabii şurası da var. Orasını da birleştireceğim. İlk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Bu yer belirleyicimi, ilmek belirleyicimi taktığım yere hemen bir tane batıp sık iğne yapıyorum. Daha sonra aynı diğer tarafta yaptığım gibi ilmeklerin iç dişlerinden şöyle batarak, biraz yaklaşalım, batarak kaydırma yöntemiyle birleşeceğim. Karşılıklı her ikisinin de böyle alıyorum iç dişlerinden. Ortada da zincir çekmiştim ama o zinciri es geçeceğim. Ama ilmeklerimi çok sıkı tutmuyorum. İçten almaya devam. Hani burayı çok kasmaması için rahat bırakarak elimi birleştirme işlemimi yapıyorum. İç dişinden böyle sonuna kadar bu şekilde birleştireyim. Burada da sonuna kadar geldim. Şimdi bu ikisinin de buradaki boşluğa da batıyorum. Bir tane sık iğnemi ördükten sonra şöyle güzelce sıkıştırıp kesiyorum. Bu tarafta da
omzu birleştirmiş oldum. Şimdi şöyle göstereyim. Karşılıklı iki tarafı da birleştirmiş olduk. Daha şu yüzden de göstereyim. Burada ince bir tutturuş yaptık. Çünkü buraya şimdi güzel bir değişik askı, yani değişik derken şuraya omzumu düşürmek için bir askı çalışması yapacağım. Yine bunları, ilmekleri, kutucukları üst üste getireceğim. Şuradaki şu kutucuğun üstüne buradan 1, 2, 3, 4, 5, arkadan da 1, 2, 3, 4, 5'i üst üste getiriyorum. Bunları karşılıklı birleştireceğim. Nasıl yapacağım? Şöyle hemen göstereyim size. İpimi alayım. Gene batik iple çalışacağım. Buraya geldiğimde şimdi tekrardan birleştirmek için karşı tarafla buradan 5.'den demiştim ama sanki 6. daha içime sindi gibi geldi. Tekrar bir üstüme denediğimde 6.'ya yapacağım. Hemen geldim. 6.'nın ilk ne yapıyorum bu arada? Tabii ilmek çıkarttım. Tığımın üstüne ipimi aldım. İlk trabzanın tepesine artık normal ikili trabzanlar örüyorum. Hani bluzun bütününde 3 kere de çıkmıştım ya. Burada sadece 2 kere de çıktım. Normal trabzanlar örüyorum. Yanına da bir tane daha ördüm. Sonra bir tane zincir çekip hemen buradaki boşluğa geliyorum. Bu boşluğun içine de bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip etrafında döndürüp arkasından geçirdikten sonra trabzanımı örüp arkasını çeviriyorum. Yanındaki boşluğun içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra yine bir zincir çekiyorum. Bu trabzanı atlayıp baştaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Yine bir zincir, yüksel, dön, arkadan geçir. Trabzanı tamamla. Boşluğun içine bir tane ikili trabzan, bir zincir, atla, ilk trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Tekrardan bir zincir, yüksel, döndür, arkadan dolandır, trabzanını ör, arkasını çevir, boşluğun içine bir adet ikili trabzan, bir zincir, ilk trabzanın tepesine. Bunu istediğim ideal boya gelene kadar öreceğim. Birleştirirken de buluşalım. Bunu 2, 4, 6, 8, 10 tane yaptım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. 11.'yi yaparken de tam karşısındaki gene 6. kutucuğu buluyorum. 2, 4, 6 tam karşımızdaki kutucuğa birleşeceğim. Burayı örerken. Şimdi bir tane zincir çektim, döndürdüm. Arkasından geçirip ilk trabzanı yaptım, çıktım. Buradaki birleşeceğim ilk trabzanın içinden geçiriyorum. Sonra buraya geliyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Boşluğun içine bir tane ikili trabzanımı örerken yine çıkıyorum. Diğerinin de içinden geçiyorum. Sonra tekrardan burada bir zincir çekiyorum. Atlayıp buraya, çünkü bunun başına batacağım. Sonra da buradaki boşluğun içinden geçirip şöyle kitleyip güzelce sıkıştırıp bırakacağım. Bunu tabii daha dar, daha küçük, daha geniş, istediğiniz ölçüye göre kendi üstünüze deneyerek yapabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra omuz kısmını da oturttuktan sonra şimdi yanları, kol kısmını ne kadar açık yapacağımızı, yanları nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Ben şimdi bir tarafını yapayım, diğer tarafını beraber yapalım. Yanlardan birini tamamladım. Şöyle göstermem gerekirse ilk olarak alttan örmeye başlıyorum. Karşılıklı burada
ilk kutucuğun üstüne trabzanımı örüp karşıdaki üçlü grubun ilk üstüne batıyorum. Şimdi birlikte de yapacağız zaten. Daha sonra bunu yaptıktan sonra da yandaki boşluktan itibaren artık 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kutucukla karşıyla birleşiyorum. İlkini saymıyorum buradaki çıktığım bacağı. Şimdi birlikte de görelim. Batikle yapmaya yine devam ediyorum. 12 tane kutucukla birleştireceğim. İlkini saymıyorum dediğim gibi. Hemen ilmeğimi çıkartayım. Tığımın üstüne ipimi de alayım ve buraya gelip buradaki bu bacağın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra tığımdan çıkartıp karşısına denk gelecek olan bu bacağın tepesinden bunu geçiriyorum. Sonra bir zincir çekip buradaki boşluğa geliyorum ve 3 tane, bakın burada da artık ikili trabzanlarla örmeye devam ediyorum. Hani bütünündeki 3 kere de çıktığım trabzanları artık ikili trabzana döndürdüm. Şimdi buradaki karşısında denk gelen boşluğa da buna batmıştım. Gördüğünüz gibi karşısındaki denk gelen boşlukla birleşmeye devam ediyorum. Tekrar boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Tığımdan çıkartıp karşısındaki denk gelen boşluğun içine batıyorum. Bu kutucuklarım 12 tane olana kadar öreceğim. Çıktım. Karşıyla yine birleştim. İşte bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi bu kutuların sayısı 12'ye varana kadar. Bu tarafta devam ederken buraya geldiğimizde şöyle bir görüntüyle karşılaşmış olacağız. Diğer tarafa göre bir tık daha farklı. Burada da yapacağımız işlem yine aynı. Buradaki trabzanlarla oluşan boşlukların içine öreceğim. Zaten bluzdaki asimetri bozukluğu sizi rahatsız etmesin. Bluzumuzun özelliği böyle hani dümdüz durmuyor. Daha esnek, daha girintili, çıkıntılı diyebilirim. Bir tarafı daha sarkık, daha doğrusu söyleyemedim. Bir de bir şey daha demek istiyorum size. Bu tabii 36'dan 40 bedene kadar çok rahatlıkla olacak bir ölçü oldu. Örgü bilen arkadaşlarım çok rahatlıkla tahmin ediyorlardır şu anda nasıl büyüme yaptığımızı, büyütmeyi nasıl yapabildiğimizi. Çok kolay aslında. Benim hani motif bittikten sonra 31 parça, 31 sıra örmüştüm ya parçanın üstüne. Orada dilediğiniz kadar yukarıya 31, 32, 33 diye örerek parçayı çok rahatlıkla büyütebilirsiniz. Aşağıdan ve üstten istediğiniz kadar uzatarak örerek boyunla oynayabilirsiniz. Rahat efil efil böyle bikini üstünde bir elbise olarak çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim size. Şimdi burayı hemen bir sayayım. Kaç olduk? 2, 4, 6, 8, 9. 3 tane daha yapacağım. Burayı da 12 taneye tamamladım. Şimdi güzelce kilitledikten sonra ipimi keseceğim. Burada hatırlatmak istediğim bir şey var size. Bunu daha yukarıya doğru bir tarafını daha uzun bir tarafını daha az da bırakabilirsiniz. Dediğim gibi salaş dökümlü farklı duracak bir bluz olduğu için buradaki oynamaların motomot karşılıklı birebir tutması çok önemli değil. Bunu da burada hemen aralara alacağım. İçi alıp gizleyeceğim daha sonra. Şimdi artık son işlemimiz kaldı bluzumuzla ilgili. O işleme de geçmeden önce şöyle biraz daha size göstermek istiyorum. Şöyle bir şekil aldık. Şu ipi alalım. Şöyle bir şekil aldık. Hemen son işlemimiz olan etek kısmını dolaşmayı görelim.
Etek ucuna yine batik ipimle geçeceğim. Yani istediğiniz kadar dolanabilirsiniz. Ben sanırım 2 sırada bırakacağım. Çünkü yeteri kadar uzun olduğunu düşünüyorum. Hatta fazla bile uzun yapmışım diyebilirim. Ne yapacağım? Trabzanların üstüne ve boşluklara, şuradaki de tabii boşluk olacak, trabzanlar yapacağım. Şöyle bir başlayayım. Hemen size göstereyim. Şöyle hemen koltuk altı kısmından başlayalım. İlk şu çakıştıkları kısım var. Buraya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Trabzanlarım yine dediğim gibi ikili. Bunu da üstüne alıp gizleyerek devam edeceğim. Bu boşluğa geldiğimde de bu boşluğun içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra şuradaki ikisinin çakıştığı yere de bir tane öreceğim. Buraya gelip 2 tane. Bunu elinize göre ayarlayabilirsiniz. Bak, trabzanlarınıza bir bakın. Marullanma ya da kasma yapıyor mu? Sayı adetini burada örüm şeklinize göre de belirleyebilirsiniz. Şöyle boşluğa geliyorum, 2 tane. Tekrardan bu boşluğa geleceğim. Gelmeden evvel şuraya da bir tane, birleştikleri yere de bir tane örüyorum. Tekrardan bu trabzanın içine de 2 tane. Şöyle bakıyorum nasıl ilerliyor diye. Gayet düzgün ilerliyor. Kontrol ederek devam etmenizde fayda var. Ona göre trabzanlarınızı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Benimle birebir aynı olmak zorunda değil trabzan sayıları. Böyle devam edeceğim. Hiçbir farkı yok. Buraya geldiğimde de zaten trabzanlar beni karşılıyor olacak. Burada da trabzanların üstüne bir trabzan öreceğim. Ve 2 sırada tamamlayacağım. Siz boyunu uzatmak istediğiniz kadar uzun da örebilirsiniz. Bluzumuzu bitirdim. İkisinin de yanlarını ördükten sonra etek ucunu da 2 sırada böyle geçip geniş bol yaptım. Rahat rahat böyle dökümlü durması açısından. Şimdi üstteki duruşunu zaten göreceksiniz. Siz de dediğim gibi ölçüleri ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben size şimdi tam ortadan, böyle bakın, tam ortasından parçanın bir uzunluk ölçüsü veriyorum. 58 santim tam ortadan. Yine bunu da kol altından ölçerek vereceğim. Kol altından 50 santim. Aşağıya doğru geldikçe de epey bir genişliyor. Böyle 55 santim, 56 santime kadar açılıyor kalça tarafına doğru. Bu 2 ipi kullandım biliyorsunuz. Bunlar benim elimde kalan ikinciler. Yani her birinden 2'şer tane açtım. 1,5 ondan, 1,5 bundan daha az gitti diyebilirim. Yani 300 gram yok örmüş olduğum bu parça. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle yaza bikininin üstüne giyebileceğiniz, daha yazlık iplerle de örebilirsiniz tabii. Bu çok yaza biraz nasıl kalır diyeyim. Belki kalın olabilir ancak akşamları, yaz akşamları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu parçayı çok rahatlıkla baby cotton iplerle, diva türevi iplerle de, alize diva türevi iplerle de örebilirsiniz. Beğendinizse ben sizden yine bir kalp rica edeceğim. İzlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yorum ve beğenileriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.